Merhaba arkadaşlar. Angel Start'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde iletişimi olmayanlarla ilgili açılım yapmaya niyet ettim. Uzun zamandır iletişimsizlik söz konusu olabilir. Belki bazılarınız daha çok yakın zamandır bu problemi yaşıyor olabilirsiniz. Hatta bazılarınızda belli belirsiz bir iletişim durumu söz konusu olabilir. Hangi durumdaysanız iletişimsel problemlerle ilgili bu açılım size uygun olacaktır arkadaşlar. İletişimsel anlamda problem, sıkıntı yaşayan bütün arkadaşlarıma niyet ediyorum bu açılımı. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye odaklanın, niyetlerinizi alın ve buraya enerjilerinizi gönderin. Son zamanlarda beklediğiniz iletişimler gerçekleşmiyorsa ya da çok uzun zamandır bir haber alamıyorsanız, süreçte ne var? Aklınızda kişinin sizinle alakalı düşüncelerinde ne var? Veya iletişime geçmek istiyor mu? Geçecek mi? Yoksa kafasında bir şeyleri tamamıyla mı bitirdi? Buna dair ilahi sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Tüm kolektife farkındalık olması, şifa olmasını da niyet ediyorum arkadaşlar. En doğru enerjilerle mesajlarımızı alalım. Aklınızda kişinin size dair gerçek niyeti, düşüncesi ve eylemi nedir? İletişim gerçekleşecek mi? Geri dönüş var mı? Şöyle yapalım. Kartlar daha net görünsün. Evet, buraya, bu tarafa akan bir enerji var. Bir ayrılık, bir belirsizlik, bir hayal kırıklığı yaşanmış. Peki bakalım süreçte nasıl bir durum açığa çıkacak? Aklınızdaki kişinin cephesinden. Sizin tarafınızdan beklenen iletişim gerçekleşecek mi? Veya gerçekleşmiyorsa neden gerçekleşmiyor? Neyi bilmemiz gerekiyor? Bu durumun altındaki sebep nedir? Şöyle bir aklınızdaki kişiye soralım. Kart açık geldi. Evet, Rumi'den de alacağım. Çok seviyorsunuz Rumi kartlarını. Evet. Rumi'den de 2 tane aldım. Hatta çok içimden geldi. Şu Mona Lisa Oracle kartlarından da alacağım. Çok fazla attığı için almıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kartlarımı açacağım.
Bakar mısınız? İletişim olmayan arkadaşlarım, iletişim gerçekleşecek mi dedik kartlarımızda. Çok güzel cevabımızı aldık aslında. Burada gerçekleşmek üzere olan bir iletişimsel durum söz konusu. Size gelecek olan haberler var. Sanki bu haberler yola çıkmış gibi de görünüyor. Peki bakalım devamına şöyle kartların. Bakar mısınız? Bir haber var dedi. Evet. Kesinlikle eğer çok uzun zamandır bir belirsizlik, bir iletişimsizlik yaşıyorsanız burada netleşmeye doğru, aydınlanmaya doğru gideceğiniz bir süreç var görünüyor arkadaşlar. Rumi'yi sonra açalım. Peki. Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin size dair olan sürecine baktığımda aslında burada yaşanılan ayrılık veya kırgınlık, hayal kırıklığı, hangi durumu yaşadıysanız, hangi durum size bu süreci yaşatıyorsa aslında kendisi de çok mutsuz bu süreçten kaynaklı. Kendisi de biraz hayal kırıklığı yaşamış, şu an hiçbir şeyin onu mutlu etmediği bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Ve hatta kartlara baktığımda çok stresli, gergin, kontrolünü tamamıyla kaybetmiş bir enerji açığa çıkmış olabilir aklınızdaki kişide. Ama genel anlamda gördüğüm kadarıyla çok kadersel bir süreçten de geçiyorsunuz. Aranızdaki bağlantı her ne ise. Tamamıyla mukadderat enerjisinin devreye girdiği bir süreç var. Sistemin kontrolünde bazı şeyler ilerliyor. Biliyorum bazen çok acele ediyor olabilirsiniz. Süreçlerinize neden hemen iletişim gerçekleşmiyor, neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor tarzında sorular yöneltiyorsunuz ama mukadderat dediğimiz zaman arkadaşlar her şey olması gerektiği zamanda olur zaten. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. O yüzden de gereksiz bir şekilde kendinizi lütfen strese sokmayın. O enerjinin içerisine sıkıştırmayın. Olması gereken zaten olacak. Siz isterseniz kendinizi çok büyük bir üzüntü içerisine sokun. İsterseniz akışta hayatınızı yaşayın. Her şey gerçekten de kendi vaktine esir. Şimdi burada sistemin kontrolünde geliştiği için siz ne yaparsanız yapın her şey gerçekten de o vaktinde gerçekleşecek görünüyor. Yaşadığınız süreçteki hayal kırıklıkları, üzüntüler, sizin aranızdaki bağlantıyı bu noktaya getiren sebepler de tamamıyla sistemin kontrolünde gerçekleşmiş görünüyor. Şu an aklınızdaki kişi kendisini belki de iş hayatına çok yöneltmiş olabilir. Belki de amacına ulaşmak için çaba sarf ettiği, uğraştığı, emek verdiği bir süreçten geçiyor olabilir ve zafer kazanmak istediği, sürecini tamamıyla aslında değiştirmek istediği bir süreçte olmasına rağmen yakın zaman içerisinde hayatındaki problemleri çok kolay çözebilecek bir durumda olmadığı için ve çok yakın zamanda o zaferi kazanamayacağı için de ister istemez kendisini yorgun hissettiği, depresif bir ruh hali içerisine girdiğini düşünüyorum. Aslında aranızdaki süreçte sanki her şey o kadar ani gerçekleşmiş ki belki de hiç planda yokken veya hiç aklınızın ucuna bile gelmezken en ufak bir kelimeden, cümleden, sözden açığa çıkmış olan bir gerilim, gerginlik veya öfke neticesinde araya bir soğukluk, iletişimsizlik, bir kopma noktası da açığa çıkmış olabilir. Ama aklınızdaki kişi bununla beraber aslında size sağlam, somut bazı adımlar da atmak istemiş görünüyor. Ama bir taraftan da hayır ben sabır göstereceğim ve öfkelensem de kızsam da stratejik davranacağım dediği bir enerjiyi de açığa çıkartmış diyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle toparlayacak olursam aklınızdaki kişi aslında yaşanılan bu hayal kırıklığının akabininde aslında adım atmak istemiş. Ama sonrasında demiş ki hayır sabır göstereceğim, biraz zamana bırakacağım, biraz daha taktiksel ilerleyeceğim demiş bu süreçle ilgili. Yani sanki bu durum onun biraz daha kendisini toparlaması için kendisine alan yaratmasını da sağlamış görünüyor. Çünkü kendi hayatında önünü çok net göremeyen bir enerji var burada. Önü zindan karanlık bir enerji. Pusulasını yani yönünü seçebilmek için de dengeye gelebilmesi gerektiği için daha istikrarlı bir yaklaşım sağlayabilmesi için de ister istemez sabırlı davranması gerektiğini de düşünüyor. Kendince belki de birazcık zamana ihtiyaç duymuş olabilir. Aslında duygusal enerjisinin çok yüksek olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle duygularıyla adım atmak istiyor. Mantık çerçevesinde bazı şeyleri harekete geçirmek istediğini görüyorum. Ama önceliği de sanki ne kadar kararlıyım bu konuyla alakalı, ne kadar istikrarlı bu duruma yaklaşabilirim ve hedefimi ne yönde belirleyebilirim?
bununla alakalı görünüyor. Çünkü hayatında dengeye sokması gereken bazı durumlar var. Özellikle ilişkinizle alakalı veya bağlantınızla alakalı fedakarlık yapılması gereken durumlar söz konusu arkadaşlar. Burada belki sizin tavrınız şu an çok soğuk bir enerjiyi yansıtmak olabilir. Belki siz de artık bir şeyleri söylemiyor, dile getirmiyor, konuşmuyor, tamamıyla iletişimi kesmiş olabilirsiniz. Uzaktan uzağa bir şeyleri anlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Tam bir Urmiya enerjisini açığa çıkartmış olabilirsiniz. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben dengede kalmak ve arınmak istiyorum. Çünkü hem düşüncelerimde hem duygularımda artık o uyumu yakalamak zorundayım. Bir tarafta mantığımla hareket etmek istediğimde öfke açığa çıkıyor ve strateji yapmaya çalışıyorum. Duygularım açığa çıktığında önümü net göremiyorum ve kararlı olmakta zorlanıyorum, istikrarlı yaklaşamıyorum. O yüzden de yönümü belirleyeceğim sana karşı ve bu bağlantıyla ilgili fedakarlık yapacağım. Aramızdaki bu karanlığı aydınlığa çevireceğim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Çünkü dengeye gelme çabası söz konusu ve sizin ona karşı ne kadar soğuk bir enerji içerisinde olursanız olun bu bağlantıyı dengeye getirmek için bence sizinle iletişim kurmaya hazırlandığında düşünüyorum. Çünkü bakın burada da sonsuzluk işareti vardır. Aslında buradaki denge kartında yani tılsım ikilisinde de bir sonsuzluk işareti vardır. Aranızdaki bağlantıyı tamamıyla sonsuz bir bağlantı olarak gören de bir enerji aslında aklınızdaki kişi. Görüyorsunuz değil mi? Tılsım ikilisinde de var. Denge kartı zaten tamamıyla dengeyi oluşturuyor bu noktada. Tamamıyla aranızdaki bağlantının şifalanabilmesi için bu karanlık süreçten, önünü göremediği süreçten arınabilmesi için süreci dengeleyebilmesi için fedakarlık yapacağını düşünüyorum. Çünkü size karşı duyguları da var. O karanlık gördüğü durumu aydınlığa da çıkartmak istiyor. O eril ve dişil enerjisini dengeye getirmeye çalışıyor. Kapalı kapılarla ilgili özellikle artık o kapıları açmakla alakalı sizinle iletişim kurmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Sizin onu anlayacağınızı düşünüyor aslında. Duygu ve düşüncelerini size aktarma isteği içerisinde. Belki de şu anki süreçte suskunluğunu bile paylaştığını düşünüyor aslında sizinle. Kesinlikle size gelecek olan bazı haberler mevcut diyebiliriz arkadaşlar. Zaten aklınızdaki kişi bu süre zarfında kendini kaybolmuş hissetmiş ve kendi yönünü seçmeye hedef koymuş kendisine arkadaşlar. Ben artık bir yön seçmeye çalışıyorum ve bu yönde de ilerleyeceğim. Çünkü kendi hayatında yol ayrımı yaşadığı bir süreç var. Size karşı bugüne kadar maske takmış olabilir. Eğer çocuklar varsa kendi hayatında çocuklarıyla ilgili engellere takıldıysa, sıkıntılar yaşadıysa bunu aşmaya çalışmış olabilir. Büyük bir idrak ve aydınlanma sürecinden geçtiğini düşünüyorum. Belirsizlikte kalmış durumlarınız var, netlik kazanmamış mevzularınız var ve bu durumun içten içe karamsarlığa ve korkuya sürüklediği için de çok duygusal türbülans enerjisinde kalmış olduğunu düşünüyorum. Belki bazı şeyleri kendi kafasının içerisinde kurup size karşı bir ön yargı da geliştirmiş olabilir aklınızdaki kişi. Ama öyle bir sürece evriliyor ki sistem aklınızdaki kişinin artık maskelerini çıkartmak istiyor. Onu bir yol ayrımına sokuyor. Seçimini yap, kararını ver ve yönünü seç diyor. Çünkü burada pusula kartı ve burada da pusula kartıyla beraber şöyle göstereyim size. Artık yönünü seçmek zorunda. Yani hedef belirleniyor. Hakikate ulaşmak için de gereken kılavuza da sahip oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi aranızdaki bağlantıda iletişimler kurulacak. Eli kulağında size gelecek olan bazı haberler var. İletişimsel sıkıntıları çok yaşamış görünüyorsunuz. Belki de yanlış anlaşılmalar, kopukluklar söz konusu olmuş olabilir. Ama burada dediğim gibi çok ani böyle hiç ortada yokken yaşanmış bazı kopukluklar söz konusu. Kesinlikle sizinle konuşmaya da ihtiyacı olduğunu görüyorum. Şu anki süreçte bazı bağımlılıkları varsa eğer aklınızda kişinin başka bir alanla alakalı o yüzden de melankolik bir ruh hali içerisine girmiş olabilir. Tamamıyla duygusal bir türbülans yaşıyor. O yüzden de duyguları ve mantığını dengeye sokmaya çalışıyor. Dengede ve arınarak size gelmek isteyen bir enerji var burada arkadaşlar. Kusura bakmayın konuşurken biraz takılıyorum. Biraz boğazım ağrıyor. Evet bakın
Rumi de aslında aynı enerjiyi verdi. Şimdi burada Aslan Adam kartıyla beraber süreciniz askıda kalmış görünüyor. Şimdi özellikle ilişkinizle alakalı sonuca doğru ilerlemek isterken sürekli askıya alındığınız ve belirsizlikte kaldığınız bir süreçten geçiyorsanız aklınızdaki kişi artık somutta gerçekten de çok ciddi kararlar alıp burada mantık çerçevesinde olayları değerlendirip sağlam adımlar atmak isteyecek. Ama bunu yaparken de kurnazca yaptığını düşünüyorum. Belki de bugüne kadar o kurnazlığı çok fazla açığa çıkartmış olabilir. Çünkü maskeli bir enerji var burada. Size karşı tam olarak gerçek yüzünü yansıtmamış ya da çok dürüst davranmamış olabilir. Ama o karanlığın içerisinde ve belirsizliğin içerisinde kendisi de kaybolduğu için sistemin de mukadderat enerjisiyle beraber onu zorladığı bir süreç söz konusu ve ister istemez o maskeler çıkacak, aydınlanmalar yaşanacak ve yollarda seçimler yapılacak arkadaşlar. Yol ayrımları yaşanacak ve burada da size gereken adım cesurca atılması gereken adım da atılacak görünüyor. Hatta bağlantınız içerisinde bakın burada dedi ki bir şeyleri kendi zihninde yarattığı şekilde gerçekleşeceğini varsaymak, zanda bulunmak, zannetmek, ön yargılı davranmak, sonuca dair tahmin yürütmek. Belki de bugüne kadar sizi beklettiği veya sizi belirsizlikte bıraktığı konularda hep kendisi ön yargılı davranmış, hep kendisi bazı şeylerden korkmuş, kendisi belki bazı şeyleri çok belirsizlikte bırakmış olabilir. Ama artık buradaki ön yargıları veya buradaki derbeder hallerinden aydınlanacağını düşünüyorum. O belirsizlikte kalan durumlarla ilgili idrak ve aydınlanma yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer aranızdaki bağlantıda çocuklarla bağlantılı engeller söz konusuysa bununla ilgili de size gelecek haberler var. Bu konuyla alakalı da aydınlanma yaşanacak, seçimler veya ortak noktalar bulunacak diyebiliriz. Evet. Aslında kartlar çok net geldi. Yani iletişimi sormuştuk. Direkt bize aslında o kapalı kapıların açılabilmesi için bir şifalanma sürecine evrildiğini ve iletişimin de gerçekleşeceğini söyledi kartlar. Ama çok strateji içerisinde olan bir enerji var. Bunun da sebebi tamamıyla kendi içinde kazanılmamış bir öngörü olabilir veya netlik kazanmamış durumların onu korkutması olabilir arkadaşlar. Ama sistem onu aydınlığa çıkartacak görünüyor. Peki şöyle soralım. İletişim geliyor, gerçekleşecek görünüyor. Peki bu iletişimle beraber size karşı atacağı adım ne yönde olacak? Peki aklınızdaki kişinin sizinle iletişime geçmesiyle beraber size atacağı adım ne yönde olacak? Pardon arkadaşlar, bütün kartlar attı kendine. Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi burayı lütfen herkes kendi durumlarına göre alsın. Çünkü hepinize uymayabilir burası. Şimdi size iletişime geçmesiyle beraber atacağı adım aslında somutta aranızdaki bağlantıda
tekrardan bir şans yaratmak, tekrardan bu durumu başlatmak, tekrardan bunu fırsata çevirmekle bağlantılı. Sizi seven, sizin şefkatinize, sevginize ihtiyaç duyan bir enerji var. Ama bu aralar kendisini şiddetle baskılamış bir enerji söz konusu veya kendi üzerinde aileden kaynaklı veya aranızda engel olarak gördüğünüz durum her neyse oradan kaynaklı şiddet ve baskı hissettiği bir durumdan kaynaklı da bir şeyleri değerlendirememiş olabilir ve artık o şiddet ve baskıyı tamamıyla ortadan kaldırıp somutta sizinle olan bazı durumları tekrardan değerlendirmek isteyecek olabilir arkadaşlar. Evet, çevresi biraz kalabalık olabilir aklınızda kişinin önünde bazı engeller veya engel teşkil edebilecek unsurlar, durumlar, insanlar söz konusu olabilir. Çünkü kendisini zaman zaman çok sıkışmış kalmış hisseden bir enerjiye sahip ve aranızda bu iletişimsizlikten kaynaklı yaşanan soğukluktan dolayı da özellikle burada kurnazca bazı yaklaşımlarda bulunup bu durumu tekrardan şifalandırmaya çalışacağını düşünüyorum. Toparlamaya çalışacağını düşünüyorum. Çok sıkışıp kalmış bir enerji var aslında. Sıkışmış bayağı süreçte. Çünkü kendi engellerine çok fazla takıldığını düşünüyorum ya da kafası çok karışık bir süreçten de geçmiş olabilir. Kendi içinde belki de biraz önce de söylediğim gibi ön yargılı bir enerji söz konusuydu. Kendi iç dünyasında belki de o karmaşayı çok fazla ayyuka çıkartmış bir enerjide olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ama size karşı ciddi bir bağımlılığı var ve sabırlı ve tutarlı bir enerjiyle gelip kendisini ispat etmek, kendisini ortaya koymak isteyecek. Aranızdaki bağlantıyı tamamıyla şifalandırmak isteyecek. Eğer burada anne engeline takılıyorsa aklınızdaki kişi veya hayatında annelik enerjisi taşıyan başka bir enerjinin engeline takılıyorsa, o alanda bir zorluk sürecinden geçiyorsa şunun çok net farkında. Evet, ben zorlanacağım, kolay olmayacak, güçlükle olacak ama bunu bir şekilde çözeceğim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. O yüzden de belki sizi bu kadar bekletmiş, askıya almış olabilir. Süreci daha net görebilmek için ama zaten büyük bir aydınlanma da yaşayacak. Bir taraftan hayatında kaybetmek istemediği parasal bazı mevzuları varsa ve bununla alakalı bazı kavgalar ve tartışma süreçlerinden geçiyorsa, kendi sahip olduğu şeyleri çok kaybetmek istemiyorsa, bununla alakalı sürecin dönüşmesini bekliyor olabilir. Eğer böyle bir durumu yoksa, sahip olduğu hiçbir şeyi kaybetmemek için hayatında gerçekten de temizlemesi gereken durumları temizleyememiş olabilir. Ama onu sanki hareketsiz kılan durum her neyse benim gördüğüm kadarıyla size karşı duymuş olduğu aşk ve sevgiyle beraber mevcutta çıkamadığı o alandan sistemin dönüşüm enerjisiyle beraber çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hayatında ciddi bir yenilenme ve bir dönüşüm süreci var aklınızdaki kişinin. O yüzden de şu an ne yaparsa yapsın, bazı şeyleri ne kadar ertelerse ertelesin, sistem bu durumu değiştirecek ve dönüştürecek görünüyor arkadaşlar. Evet. Sadece o bu süreçte sabırlı ve dengede kalmak zorunda kalacak diyebiliriz. Zorlanacağı bir süreç var ama ne olursa olsun hayatında silip süpüreceği de olumsuzlukları var görünüyor. Çünkü aşık bir enerji, sizi seven bir enerji var ve bu sürecin tamamıyla yenilenebilmesi de söz konusu diyebiliriz bu bağlantıda. Yani şimdi eğer evliliğe dair bir mevzuysa bu ve gerçekten de bazı engellere takılıyorsanız burada biraz önce dediğim gibi burada çok sıkışmış kalmış ama ne olursa olsun sizden kopamayan bir enerji ve bunu iyileştirmenin yollarını arayacağını da düşünüyorum ben. Sabırlı ve tutarlı bir şekilde bunu gerçekleştirecek, en azından dengeye gelecek, ne istediği konusunda da netleşecek görünüyor aklınızdaki kişi. Durum böyle. Şimdi sahip olduğu alandan çıkmakta da çok zorlanıyorsa eğer şu anki süreçte bununla alakalı da dediğim gibi
yaşadığı bütün olumsuzlukları silip süpürecek aklınızdaki kişi ve bunun da sistemin desteğiyle yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dönüşüm enerjisiyle beraber. Çünkü bu bağlantı içerisinde başka enerjilerin engellerine ve zorluklarına takılma söz konusu. Hangi durumda olursa olsun, ister anne faktörü, ister farklı bir partner faktörü, ister arkadaş faktörü, ister patron faktörü, hangi durumda olursa olsun zorluklar var, engeller var ama dediğim gibi kavgalar, tartışmalar da yaşansa o durum temizlenecek, daha dengeli bir enerji açığa çıkacak görünüyor. Evet, durum böyle. Bakın burada tekrar verdi aslında deste en alt kartında. Yeniden doğuş, hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek dedi. Yani aklınızdaki kişinin hayatında yeni bir sayfa açılacak sizinle beraber. Temizleneceği bir süreç var. Zorluklarından, engellerinden tabii çok dondurucu olaylarla karşı karşıya kalıyor olabilir çevresindeki insanlardan dolayı. O süreci belki de zekice yönetmeye çalışacak olabilir. Çünkü bazı bağımlılıkları var. Ama ne kadar üzerinde şiddet, baskı da hissetse kendisini ispat etmek isteyecek. Çünkü ona destek olacak insanlar da var. Yani sadece köstek değil, destek olacak insanlar da var. Birilerinden yardım alacak da olabilir arkadaşlar. Çünkü süreç tamamıyla değişime ve dönüşüme doğru ilerliyor. Evet. Başka bir şey sorayım mı diye şöyle bir düşündüm. Peki Rumi'ye şunu soralım mı? Aranızdaki bağlantı tam bir kavuşmayı getirir mi size? Aranızdaki bağlantı tam bir kavuşmayı getirir mi? Son bir kart daha alalım. Çok cesur adımlar atamıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, bakın burada da aslında aynı mesajı verdi. Kendini yabana atma, Allah'ın gözünde sen nadidesin dedi. Kendine çok güvenemiyor olabilir. Sistem onu dengeye getirmeye çalışıyor, arındırmaya çalışıyor. Ama aklınızdaki kişi sanki kendisine çok güvenemiyor. Sizden vazgeçmeyen bir enerji bu arada. Haberiniz olsun. Yani araya ne kadar soğukluk sokarsa soksun, ne kadar öfkeli olursa olsun, sizden kopamıyor çünkü size karşı ciddi bir bağımlılığı var. Engelleri aşacak ama kendi gücüyle bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendine o kadar güvendiğini zannetmiyorum. Tamamıyla sistemin desteğiyle gerçekleşecek olan bir durum. Mevcut durumundan özgürleşecek. Çünkü zaferiniz var bu bağlantı içerisinde. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım dedi. Değnek altılısıyla beraber biliyorsunuz zafer kartıdır her şeyden önce. Tamamıyla özgürlük zaferini de anlatır bize ve çok güzel haberler geleceğini de söyleyebilirim. Duygusal adımlar var. Tekrar tekrar size adımlarla gelecek aklınızdaki kişi. Ama sizinle kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmesi için güce gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ben aslında kendi hayatının direksiyonuna geçeceğini düşünüyorum. Çünkü kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk var burada. Yani mücadele var aslında. Harekete geçecek olan bir enerji var ama çok cesur adımlar atamıyor. Korkuları var. Tuzağa düşmekten korkuyor. Biraz da ego var. Bu egodan arınması gerekiyor aslında aklınızdaki kişinin. Ama benim gördüğüm kadarıyla harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor dedi Rumi. Kılıçların onlusuyla beraber acılar, üzüntüler, kederler artık her şey bitecek. Yani hayatında bazı şeylerin sonuna gelmiş. Burada yeni bir oluşum içerisine girebilmesi için artık bütün çektiği acılarda, ızdıraplarda, üzüntülerde bunların hepsi bitecek görünüyor. Yeniden ayağa kalkacak bir enerji var burada arkadaşlar. Kendi hayatının direksiyonuna geçerek bunu yapacak. Sadece egosunu biraz parçalara ayırması gerekiyor olabilir. Çünkü kurnaz bir enerji. Yani kurnazlığından da çok bir şey maalesef ki kaybedemiyor. Her alanda bir zekilik, bir kurnazlık, arkadan biraz iş çevirme durumları söz konusu. Belki de çok açık ve çok dürüst davranamadığı için de bu enerjiyi alıyor olabiliriz. Ama çok cesur adımlar atmaktan korksa da sistem ona burada mücadele etme fırsatı sunacak görünüyor arkadaşlar. Zaten kendini yabana atma, Allah'ın gözünde sen nadedesin. Emek ver, mücadele et ve aslında dedi hak ettiğin şeyi
alabilmek için dedi, eksik olan durumları da tamamla dedi aslında kart. Ve burada dedi ki Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır dedi. Yani bu bağlantıda sabır ödüllendirilecek görünüyor. Ama aklınızdaki kişinin kurnazlıkları biraz süreci uzatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama sizden vazgeçen bir enerji değil. Tekrar tekrar o iletişim gerçekleşecek. Size çözümle geldiğini söyleyecek olabilir. Engelleri aşacağına dair. Süreç içerisinde yine biraz zorlanacak olma ihtimali söz konusu. Çok cesur hamleler o engellerle ilgili atamayacak olabilir. Ama sistemin dönüşüm enerjisiyle beraber de gerekli mücadeleyi vereceğini düşünüyorum. Evet, durum böyle. Peki, size meleklerden de bir mesaj alalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Rafael Kraliçesi. Kalbinizi dinleyin. Yuva ve aile sevgisi, sağlam psikik bilgiler dedi. Kalbinizi dinleyin arkadaşlar. Kalbinizi dinlerken de lütfen iç sesinize çok iyi odaklanın. Çünkü orası size en doğru yere mutlaka götürecektir. Peki aklınızdaki kişi şu an sizinle iletişime geçseydi size ne söylemek isterdi diye bir tane de kart seçeceğim. Uzun zamandır seni göremesem de hala kalbimdesin dedi. Yani şu an seninle iletişim kuramasam da, aramasam da, sormasam da, görmesem de hala seni seviyorum. Sen hala benim kalbimdesin. Seni unutmadım. En yakın zamanda da iletişime geçeceğim dedi. Çünkü çok fazla iletişim kartı da aldık. Elinde telefon, sürekli belki de sizi stokluyor olabilir. Belki de orada cesaretini toplamaya çalışıyor olabilir. Ama o iletişim gerçekleşecek görünüyor arkadaşlar. Özellikle bu açılıma uyumlanan arkadaşlarım için. Uyumlandıklarınızı alın, kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı da evrene iade edin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videoyu çok da uzatmayalım. İnşallah almanız gereken mesajları almışsınızdır. Bütünün en yüksek hayrına olsun. Tüm kolektif enerjiye de şifa olsun. Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım, YouTube kanalım hakkımda kısmında mevcut. Videonun altına açıklama kısmına da not olarak bırakıyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.